Annem, babam, abim, 4 kişiydik. Geldik, Koca Mustafa Paşa'ya yerleştik. Koca Mustafa Paşa'da bir yıl oturduktan sonra Ali Paşa'da oturmaya başladık. 13 yıl bir odada, 13 yıl bir odada yine ailece oturduk. 13 yıl sonra Ali Paşa'da bir 3. kat bir daire aldım. Satın aldım. Orada da 10 yıl oturduktan sonra abime ortak ettim o zaman onu. Hanımı evlenince bizi birbirimize soktu. İzali şu yapıldı. Ben oradan satıldı yani. İzali şuyla satıldı. Sonra Fındıkzade'ye yakın Emrullah Efendi sokağında yarım bodrum güzel bir daire aldım. 17 yılda orada oturdum. 17 yıl sonra para kazandım. Çok güzel Kızılelma Caddesi'nde bir 6. kat bir daire aldım. Deniz görüyor falan çok güzel. Orada da 25 yıl oturduktan sonra işte yaşlanınca merdivenlere çıkamayacağım diye şimdi de geldim. Ali Paşa'da bir 1. kat aldım. Böyle geçti hayatım. Makedonya'dan, Yugoslavya'dan geldik. Babamın sülalesi eskiden burada Nazilli'den oraya gelmişler. Harp olmuş, orada kalmışlar yıllar evvel. Tarihi tam bilmiyorum. Öyle. Esas babamın ailesi, annem orta aileli. Babamın ailesi çok kültürlü, vali, kaymakam falan böyle kaliteli. Ama hiç biz onlarla görüşemedik yani ben yalan dolan istemem. Ayaklarımızın üzerine yani rahmetli babamın hatalarını ben çektim. Çünkü oradan para getirmedik. Hep mücadelelerle çok küçük yaşta ben hayata atıldım. Eğer bir şeylere sahip oldumsa inan ki bu küçük yaşta bir de böyle yetişme tarzı, kaliteli, Allah şans eseri iyi insanlarla devamlı muhatap oldum. Hep onlardan bilgi faydalı yararlandım. Ya bu hale gelmeme bu insanlar da değişik kişiler. Bu şekilde bu hale geldim. Allah'a çok şükür. Babam hocaydı. Bir ara ayakkabı tamirciliği yaptı. Esas mesleği hocaydı yani, din hocası. Annem tabii geçinemedik o zamanlar. Annem aşçılık yaptı. Annem çok güzel yemek yapardı zaten oranın börekleri falan meşhur. Annem aşçılık yaptı. Öyle birbirimize destekledik. Sonra ben büyümeye başlayınca 12 yaşlarında ben çalışmaya başladım küçükken. Öyle bir yerlere geldik işte Allah'a çok şükür. Annem evlerde yani özel bir yerlerde. Babam din hocası Seyit Ömer Camii'nde, Ali Paşa Camii'nde bir müddet hocalık yaptı. Yaşlıydı ama bir müddet yaptı yani. Öyle geçti. Aşağı yukarı hep aynı mıntıka olarak yani birkaç sokak farklı olarak. İşte şimdi en son Kızılelma Caddesi, şimdi Cevdetpaşa Caddesi. Ondan evvel Emrullah Efendi sokak yani bu şimdiki oturduğumun bir alt sokağı. Bir ara Koca Mustafa Paşa ilk geldiğimizde banka evleri vardı orada meşhur. O banka evlerinde bir küçük fabrikaya girdik ilk çalışma hayatım. Dokuma fabrikası söyledim aşağıda pijama falan böyle erkeklere ipek. Orada bir masracılık yaptım bir yıl onlara. Sonra art okumaya girdim. Oradan çıktım işte avukat sekreterliği falan böyle devir daimi bir hayatım oldu. Seksek oynardık ondan sonra. Valla çok da böyle çocukluğumda oynadım diyemem yani. Çok da böyle şey yapardık, spor yapardık. Oynardık bahçelerde, parklarda. Öyle geçti şeyimiz yani. Güzel bir ama mesuliyetli bir çocukluğum oldu benim. Yani böyle aileden gelen böyle bir zenginlik. Zengindik aslında, iyi bir aile maddi durumumuz. Fakat babamın korkak olması yani ürküyordu. Çünkü oradan para getiremiyorduk buraya. Orada ne var ne yok zebil oldu. Ne oldu? Burada da bir sıkıntıya girdik. Getirenler enayi gavurlar, gavurlara diyordu. Enayi gavurlar. Biz Türkler akıllıyız. Biz parayı dolar şöyle getirdik. Altını böyle getirdik. Kalanları sonra çok incelediler yani. Onun korkaklığından babam da yakalanırız hapisi vardı çünkü. Buraya bırakmayacaklardı. Onun korkusundan hiç para almadan geldik buraya. Tabii ne oldu? Sıkıntılar çekildi. Böyle oldu hayatımız yani. Ama burada ne yaptımsa ben
Çocukluğumu atlattıktan sonra hep böyle becerikli bir şey oldum. Hep iyi bir insanların yanında beraber muhatap oldum işte. Allah'a şükür ayaklarımın üzerine duruyorum yani. Çok zengin değilim ama kimseye muhtaç olmadan hayatımı devam ettiriyorum. İşte 4 kişi ailece. İlk geldiğimiz kira 100 lira kira verdik. O zaman büyük paraydı yani 56 yılında 100 lira büyük paraydı. Sonra şimdi şey yapıyorum yeni bir binaydı. Arkaya bakan bir iki odaydı böyle. Çok da eşya getirdik. Bir vagon eşya getirdik. Yani nereye getiriyorsun? Para getir. Orada oturduk bir yıl. Bir yıl sonra oradan çıktık. Tekrar bir odalı yere girdik. Büyük bir odalı. Tavanlara kadar böyle eşya. 13 yılda orada oturduk. Yani 56'dan 70'e kadar oralardaydık. Ondan sonra 70'te işte bu Ali Paşa'daki 3. kat 65 bin liraya daire aldık. O zaman Kastelli'yi duymuşsunuzdur. Küçüksünüz ama illa geçmişsiniz daha. Kastelli'ye gittim. Dedim ki ben para istiyorum. Neden dediler. Dedim böyle böyle. Bak dedim, sen de değil bir aile kızına benziyorsun. Biz sana para veririz. Sen bu paranın altından kalkamazsın ödemelerde. Para elinde dairen gider. Sen bizden kaç. Oradan kaçtım. Sağa bak. Para isteyeceksin. Ödeme gücüm o zaman yok. O zaman ne oldu? Biz oradan çıktık. Geldim yarı bodrum. Şimdiki oturduğum dairenin 2 sokak arasında orada bir yarım bodrum aldım. Orada da borçlandım. Onda 250 milyon aldım oraya da 250 bin. 80 yılından bahsediyorum. Orada da 17 yıl oturduktan sonra halı işi yaptım ben. Çanakkale'lere gittim. Bu turistik seccade el dokuma halılarından aldım. Ondan sonra onları Bedesten'de sattım. Paraları biriktirdim. Ondan sonra işte bu şimdi oturduğum daire. 5. katı aldım. Çok güzel. Denizi görür. Çok güzel. 140 metre bir daire. Orada da 25 yıl oturduktan sonra baktım merdivenler beni yormaya başladı. Ondan sonra tekrar 1. kata geldim. Hayat böyle geçti. Hayat böyle. İlkokul Ali Paşa'da. Ondan sonra 5'e kadar, 4'e kadar okudum. Sonra bir ara verdim. Ondan sonra ortaokula yazıldım. Ortaokula gittim. Liseyi yarıda bırakmak icap etti. İşte çalışmalara başladım. Öyle hayatım geçti canım. Güzeldi, düzgündü. Yani şimdi daha saygı vardı yani. Biz hocalarımızdan korkar sayardık. Yani şimdikiyle ben mukayese edilmez bir farklar vardı. Çok sayardık biz hocalarımızı. Çok güzeldi. Yani şimdikiyle ben mukayese edemem ben. Çoğu dağıldı, kimi evlendi, kimi taşındı. Yani aşağı yukarı kimseyle görüşmüyorum şu ara. Yani görüşürüm de göremiyorum yani. Olaylar böyle oldu. Şimdiki arkadaşlarım bile ve bazı arkadaşlarım vefat etti. Birkaç tane arkadaşım vardı. Şeye giderdik biz. Bu Beyoğlu'nda pasaj var. Orada eğlenceler var. Onları seyreder dönerdik. O arkadaşım vefat etti. Başka günler yapıyorduk biz böyle hanımlar arasında. Onlar vardı. 5-10 tane, 15-20 tane arkadaşım. Biz onlar bizi. Öyle geçti. Ama şimdi bu pandemiden sonra hep böyle bir kopmalar oldu. Yani kimseyle aşağı yukarı dargın değiliz ama görüşemiyoruz. Herkes korkmaya başladı. Hele ben yalnız olduğum için daha çok da çekinmeye başladım. Vallahi benim ilk oturduğum yerde öyle bir samimiyet yoktu. Bu çıktığım yerde 12 daireli bir yerdeydim. Yani ben çok şık giyindiğim için, bir de yalnız olduğum için hepsi aile. Millet kıskanır kocasını. Ben dikkati çekecek bir insan. Yani bir dargınlığımız yoktu ama gidip gelmelerimiz yoktu. Sohbet, apartman toplantıları olduğu zaman çağırıyorlardı. Öyle merhaba gidip gelmeler yoktu. Dışarıdan benim gelen giden günlerimizin arkadaşları. Ben onlara gidiyordum. Bu Kızılelma'da oturan bir arkadaşım vardı. Bir rahatsızlık geçirmiş, yalnız oturamıyordu. Ben sabah kalkıp kahvaltı, ortalığı topladıktan sonra aşağı yukarı her gün ben ona giderdim. Ben de o zaman nişanlımdan ayrılmıştım, üzgündüm. Öyle gidiyordum. 2 kere nişanlandım. Biri doktordu, biri işte bu deri kesicisi. Kısmet olmadı, evlenemedik. Hayat böyle. Bir bakıyorum eskiden ihtiyarları duyardık. Bir kapıdan girdi bir aman bu moruk ne derdi diye düşündüm. Şimdi düşünüyorum böyle yıllarca koşturdum.
Neydi sonu? Bir kapıdan giriyorsun, bir kapıdan çıkıyorsun. Bir eser bırakmak lazım hayatta. İşte böyle büyük bir şeyler yapamadık. İşte kendime göre 2 tane daire aldım. Şimdi birinde oturuyorum. Birinde o çıktığım yer boş işte. Kiraya versem eşya var. Biraz da üst kat olduğu için yukarıdan bir akıntı var. Bir tamirat gerekiyor. Ya satacağım ya kiraya vereceğim. İşte onlarla uğraşıyorum. Başka da fazla bir şeyim yok ya. Olay böyle geçti hayat. Vallahi işte çocukluğum aşağı yukarı orada çok, ben 5-6 yaşında çocuğum, ne hatırlarım. Burada geçti. Burada da öyle aman aman bir çocukluk yaşamadım yani. Oynuyorduk işte çıkıp sokaklarda. Eskiden sokaklarda. Park vardı evimizin yakınlarında, parka. Öyle geçti. Tabii gittiğimiz komşularımız vardı. Onlar bize gelirdi. Biz onlara giderdik. Daha şeydi. Orayı hatırlıyorum böyle. Annem ahçılık, orada da ahçılık yapıyordu. Biz kalıyorduk yalnız abimle ikimiz. Hemen çağırırdı, ekmek yapıyorlardı böyle. Çedo çedo. Evlat evlat, çedo çedo, evlat demek. Böyle bizi şey yapıyordu yani. Bakımsız kalıyorduk açıkçası. Çalışan bir annenin çocukları. O alıyordu böyle ya peynir ya da böyle reçel süre taze taze. Biz başımıza giderdik. Onları alırdık. Yani oradaki çocukluk buradakine çok farklı. İnan bak şimdi tabii ben Türklüğümle iftihar etmek istiyorum. Ama oradaki komşuluk, oradaki dürüstlük burada olmadı. Gerçek söylüyorum yani. Biz şimdi Türk'üz, daha düzgün bir insan olmamız lazım. Ama ben yalanı, dolanı, üçkağıtçılığı hep burada görüyorum yani. Orada belki de çok küçüktüm. Belki de ama çocukluğumdan beri aldığım şey hep böyle saygı vardı. Birbirimize komşuluk vardı. Burada şimdi ben pandemide burada oturmuyordum daha öncekinden. Altımda bir aile vardı. Ondan sonra bir gün dedim ya siz ne biçim insansınız dedim. Ben burada yalnız yaşıyorum. Ekmek almaya gidiyorsunuz. Bir telefon, bir sorun hani bana bir ekmek. Biz dedi bilmiyorduk. Nasıl bilmiyorsun ben burada yalnız yaşıyorum. Belediyede bir telefon ettim ben dedim. Ölüyorum açlıktan. Koliler geldi. Koli geliyor onu pişirmek lazım. Ondan sonra dedim ekmek alırken ben size parasını vereyim. Siz kendinize alırken bana da alın. Öyle öyle sonra samimiyet olduk. Şimdi yönetici oldu o bey. Hatta akşam geldi. Aidat parasını verdim. Şimdi daha iyi olduk dışarıdan. İçerideyken belki hanımı ben dedim ya dikkati çeken. Hanımı biraz çirkin adam böyle yakışıklı atölyeleri, demir atölyeleri olan bir şahıs. Ben de fazla gidip çıkmak istemedim. Belki dedim kocasını kıskanır benden. Yani düşünürüm ben bunları. Öyle bir durum oldu. Şimdi daha çok gelip gidiyor adam. Geliyor sağ olsun. Faturalar geliyor. Daha ben adres değişikliği bile yapmadım. Gideceğim bir gün işte gidip adres değişikliği, nüfusumu değiştirdim de adres değişikliği yapmadım. Daha mektuplar falan onlara geliyor. Onlar geldikçe geliyor getiriyor. Akşam da uğradı sağ olsun. Olay böyle geçti hayatımız işte. Yani şimdi ilk çıktığım yerde 5 katlı bir binada oturdum. Ben hemen kattaydım. Karışıktı yani. Kürt vardı, Türk vardı. Yabancı kimse yoktu o binada. Şimdi oturduğum yerde de yabancı kimse yok. İstemiyorlar zaten. Ben hatta kiraya vermeye kalktım. Aman dışarıda falan olmasın diye. Zaten belki de satmayı düşündüğüm için kiraya da fazla önemsemedim. Hem bakımsız. Şimdi ben para istiyorum, 10 milyar kira istiyorum. Gelen adam da düzgün bir yer istiyor haklı olarak. Onun için uğraşamıyorum. Bütün eşyamı bıraktım ben orada. Çünkü orası büyük. Aldığım yer küçük yani onun yarısı kadar. Ben dedim burayı aldım. Çok bakımsız bir yerdi. Müteahhitler bile dediler biz seni tanıyorduk. Bu kadar orayı böyle çok güzel yaptım. Ondan sonra para bitti. Yavaş yavaş taksitlerle oraya bir güzel zevkime göre döşedim. Oradaki eşyalar şimdi de gelen bu eşyaları kabul eden oldu etmiyor. Ben dedim bu eşyayı şimdi ne yapayım? Atılmaz da. Yani yeni değil ama tek başıma oturduğum için tertemiz kullandım. Hırpalanmadı. Kıyamıyorsun da atmaya. O şekilde şimdi dedim ki çatıdan çatı katı ya üst kattan bir akma var. Onu bir yaptırın dedim apartmana. Ondan sonra daha çok satmayı düşünüyorum. Çünkü artık oturamayacağıma göre kiraya vereceğim, kiraya verir vermez üzerler beni.
En iyisi satmayı düşündüm. O şekilde duruyor şimdi. Dedim havalar ısınsın. Öyle bir niyetim var. Bakalım Allah ne şey gösterecek. Şimdi salonlarda oluyor. Hiç mahallede düğün görmedim şimdi bu arada. Çocukluğumda orada bir sinema yeri vardı. Orada zaman zaman böyle nişanlar, düğünler oldu. Bu şeyin banka evlerinin Koca Mustafa Paşa'ya yakın. Orada bahçeler vardı o zaman. Oldu, o düğünler olmuştu bir iki tane. Ama şimdi daha çok hep salonlarda yapılıyor. Salonlarda, düğün salonları. Fazla böyle bir hareketli değil yani. Normal bir şekilde yaşıyorduk. Annem yapardı börekler. Annem benim aşçı olduğu için çok güzel baklavalar, börekler, zeytinyağlı dolmalar. Onları hem başkalarına gider yapardı. Aşçıydı zaten bir yerde. Evimize de tabii yapardı. Ama ilk geldiğimiz zaman tabii ben küçüktüm ama hatırlıyorum böyle maddi sıkıntılar tabii bir 13 yıl bir odada oturmak 4 kişisini ilk zamanlar babamın hatasından dolayı sıkıntı çektik. Sonra çalıştıkça toparlanmaya başladı. Annem katkıda bulundu. İşte o daireye aldık derken böyle hareketlendi hayatımız. Çok gezdim ben. Bu Pasaja giderdik. Samatya'ya giderdik. Ondan sonra Park Otel'e ben çok gelirdim. O Park Otel'in terasını çok seviyordum. Sevdiğim bir arkadaş vardı. Park Otel'e gelirdi. Çaylar yapılıyordu o zaman. Dans yarışmaları, portakal anında böyle oynarken falan. O yarışmalara girerdik. Kadıköy'üne abimin arkadaşları vardı. Kadıköy'üne giderdik. Düğünler yine salonlarda. Güzel geçti yani, güzel geçti. Gülhane Parkı'na tabii en güzel zamanlarında giderdim. En güzel yer o zaman orasıydı, yani gezme yeri olarak. Çay bahçeleri, hayvanat bahçeleri, gezerdik oralarda. Gece konduydu. Ben oraya taşındığım zaman, 70 yıllarından bahsediyorum. Böyle basit pislik içinde kondular vardı yani. Uzun zaman o kondular durdu. Dedim bunun evveliyatı eskiden sarnıçmış orası. Tarihlerde sarnıç. Ondan sonra bir müddet sonra o kondular yıkıldı. Belediye yıkmış. Küçük iş yerleri. Küçük ama böyle banyolar kadar. 3.000 liraya, çok iyi hatırlıyorum. 3.000 liraya kiraya verdi belediye. Bir müddet o devam etti ama faaliyete geçemedi. Yani girenler kazanamayınca ne yaptı? Kapattılar. Kapandı. Bir müddet durduktan sonra yine bir park oldu. Bir müddet o park devam etti. Ondan sonra tekrar şimdiki 60 yıllığına kiralanmış diye duyduk tabii. Ne derece doğru bilmiyorum. Şimdiki hali hepsinden güzel. Şimdi çok güzel. Bahçesi, hele bu bizim şimdi bu Yadigar kahvesi. Bütün yaşlılar geliyor orada. Çaylar, kahveler, çorbalar içiyoruz, sohbet ediyoruz. Şimdi yaz oldu, bahçe var, bahçeye masalar, çadırlar konmuş, çaylar, kahveler. Herkes boş zamanı gelip orada. Ben gidemiyorum, en yakın benim oradan, çok yakın. Benim şimdi burası cadde. Burada benim evim. Şöyle geliyorsun, köşede de benim Çukurbosna kapısı. Yani bu kadar bir mesafemiz var. Her gün gidenler var. Ben her günüm Perşembe, Pazar günleri seçirdim ben. Soruyorlar ne gün. O günlere gidiyorum. Şimdi bir bey geliyordu, bağlama çalıyor. Şarkılar söylüyoruz, mikrofon veriyorlar bana. Ben oynuyorum. Eğleniyoruz yani, bir değişiklik. Yani çok güzel geçiyor şimdi son zamanlarda. Yalnızlık hem güzel hem kötü. Hadi hayatıma bir insan sokayım diyorum. Bu yaştan sonra da kaldıramıyoruz. İş hayatımda ilk çalıştığım yer bu Koca Mustafa Paşa'da dokuran vardı. O zaman işte çok küçüktüm ben, tahtalar falan koydular böyle. Orada bir yıl aşağı yukarı çalıştım. Oradan çıktım tekrar başka bir yere, yine orası da fabrikaydı. Orada da 3 yıl falan çalıştım. Oradan çıktım. Bu plak çarşısına işte bir tanıdığım telefon etti. Bir kafeye gittim. Kafede bir tanıdık hanım vardı, geldi. Ne yapıyorsun dedi de böyle. Gel dedi, seni bize alalım. Oraya aldı beni. Ondan sonra bir avukat sekreterliği yaptım. Çok ünlü bir avukattı. Ahmet Ümit Aydınlar, meşhur bir avukattı. Yemin etmiş hanım almamaya. Kim bilir başından ne geldiyse.
Sonra noter başkağıdı bir hanım vardı. Ben sana bir hanım getireceğim. Seni memnun edecek dedi. Oraya şey yaptım. Ben daktiloyu bitirdim o parmağı ama ara verince unuttum. Muazzez Hanım ben senden çok memnunum ama daktilo dedim valla ben mezunuyum ama ara verdim. Tekrar o beni gönderdi. Ben ödeyeceğim kurs paranı. Saçım da uzun o zaman. Ben 6-7'ye kadar yazıhanedeyim. Oradan kursa gidiyorum. Kursta geliyorum eve yorgun argın banyo yapıyorum falan. Yoruldum ben. Sen dedi ne zaman bitireceksin? Ben dedi bitireceğim. Sigorta yapacaktı beni. Sen şeyi bitir dedi, daktiloyu bitir. Ondan sonra ben de kızdım. Terk ettim orayı. Bıraktım. Sen bana dedim böyle söz vermedin dedim. Orayı bıraktım. Sonra işte bu plaj şirketine girdim. Orada çok memnun kaldım. Orada 4-5 yıl çalıştım. Oradan sonra da emekli oldum. Daha çalışmadım artık. Halı işi yaptım. Buradan Çanakkale bir beyle tanıştım. Emlakçı dükkanında oturuyordum. Bir bey, tanımıyorum beyi. Ya dedim bende biraz para var. Ondan sonra ne iş yapmam lazım geçinmem için. İşte bu küçük daireyi almışım. Borcum var. 10 bin lira. 10 bin lira o zaman büyük para. 80 yıllarından bahsediyorum. Adam atıldı Muazzez Hanım dedi. Ben dedi halı işi biliyorum dedi. Ne yapacağız dedim halıyı. Gideceğiz dedi. Oradan alacağız. Geleceğiz burada Bedesten'de satacağız dedi. Sende para var mı? Bende para yok dedi. Fikir benden, para senden. Adama dedim ben buna güvenebilir miyim? Olur dedi. Affedersin o zaman otobüsler falan soyuluyor. Balya yaptım. Ondan sonra o zaman 200 lira para yok. En büyük paralar 100 liraydı. Balya yapıp Çanakkale'nin Ezine köyüne indik. Yeşillik öyle güzel. Pazar. Bayağı bildiğimiz pazar gibi. Kadınlar 2 tane halı yapmış. Seccade tipi. Koltuğunun altında pazara seriyor. Ondan sonra ben gittim. Buradaki halı piyasasını şey yaptım. Ne renkler gider, kaça gidiyor, neye gidiyor filan. Kadınlara dedim ki, aldık birkaç tane. Dedim sen evden çıkma, şu renk halıları yap, para peşin. Senet filan, o zaman senetler var, çekler var. Ben sana para peşin diyorum. 50 bin lira da param var benim o kadar yani. O zaman büyük para. Ben geleceğim senden alacağım. Alıyoruz dedi halıları, kamyona biniyor. Yiyoruz, içiyoruz. Çaylar, sigaralar, yemekler falan. Hep onların ben hesabını yapıyorum. Geliyoruz burada satıyoruz. Ne kazandık? Ana parayı çıkarıyorum. Ne kazandık? Ortak bölüşüyoruz. Çok para kazandım. Defalarca öyle halı işi yaptık. En sonunda bir kamyonla geldik. Bir kamyonla geldik. Bedesten'de. Bedesten var, hala var şimdi. Orada satış günleri oluyor. Halı günleri oluyor, mobilya günleri oluyor, şey günleri. Orada bizim halılar daha çok turistlik, seccade tipi. Onlar namaz kılmıyor ama yani halılar öyle seccade. Bir tane hala evimde var, öbür evimde. Büyük bir tane hatıra olarak aldım. Onu hala kullanıyorum. Büyük halılar vardı da bizim yani satışımızı şey yapmasın diye küçük küçük halılar alıyorduk. Öyle bir ticaret hayatım oldu yani şeyden sonra. Bizim orada bahçe sinemaları vardı. Ondan sonra Beyoğlu'na geliyordum. Atlas, bütün Beyoğlu'ndaki bütün sinemalara gelirdim. Severdim, sinemayı severim. Samatya denize girmedim. Denize Güneş plajı, bir de I Love plajı vardı. Onlara giderdim. Birkaç kere Ataköy'e gittim. Ataköy'e birkaç kere. O zaman Ataköy plajı doğru düz bir plaj yoktu yani. Evler filan, binalar vardı. Belgrad ormanlarına giderdik, Bentlere giderdik. Öyle Belgrad ormanlara kaç kere gittim biliyorum onu. Ona Kapalı Çarşı'ya gittiğim zaman girer oradaki meşhur ya orası ve ailebisini yerdik. Sandviç yerdik, öyle geçerdi. Severim, alışveriş yerlerini çok severim. Giyime bir aşırı yemeğe o kadar değil, giyime daha düşkünüm yani. O zaman en çok Kapalı Çarşı'ydı. Sonra yaptıkça, büyüdükçe Nişantaşı'na gitmeye başladım. Daha kalite. Şimdi valla her yerden alıyorum. Şimdi bana neresi, ben Zeytinburnu eskiden küçümserdik. Şimdi Zeytinburnu'ndaki mağazalar Nişantaşı aratmıyor. Çıkarım ben şimdi işim olmadığı zaman. Binerim otobüse, inerim o 28. caddeye. Onların sağlı sollu giyimlerine bakarım. Giydiğim olmuştu be.
Karnım acıkır, girerim, canım ne ister, güzel yemeğimi yerim. Alırsam alışveriş yaparsam alırım, almazsam çıkar otobüse çıkar evime gelirim. Bir de şeye çok gidiyorum, bu eskici çarşısı var şeyde. Şeyde iniyorum. Büyük otobüslerin kaldığı yer Kule Dibi. Orada inerim. O çarşının servis minibüsleri var. Saatleri var onun. Cumartesi, pazar 1 saat arayla, diğer günler daha az. Alıyor bizi, götürüyor oraya. Ondan sonra gidiyor. İster alışveriş yap, ister yapma. Dolaşıyorsun. Ne ihtiyacın varsa alıyorsun. İster yemek ye. Tekrar saati var onların. Tekrar alıyor seni, kule dibine getiriyor. Ondan sonra gidiyorsun evine. Oraları bütün eşyamı ben oradan aldım. Hem hesaplı hem ucuz. Vardı tabii o zaman var. Bozacılar vardı. Bu kestane yapanlar vardı. Simitçiler vardı. Şimdi azaldı. Şimdi her şeyler pastanelerden alıyoruz şimdi. Otobüs, daha çok otobüs. Acele bir işim olduğu zaman taksi. Bir ara ehliyet aldım. Almaya kalktım. Sıhhi muayene kadar getirdim. Dedim ya ben ehliyeti alacağım. Para yok arabaya. Şimdi arabaya para var. Bu sefer de o heves geçti. Araba almadım. Alabilirdim yani. Otobüste, daha çok otobüste. Gerektiği zaman taksi. Şimdi bu oturduğum yerde aşağı çok farklı bir şey olmadı. Çünkü düzgün yerlerde oturdum ben. Şimdi oturduğum cadde çok güzel. Cevdet Paşa Cadde yani. Arkamda çünkü şimdi bakın benim cadde böyle bir bunun kadar yok. Şu kadar bir toprak var. Topraktan sonra Çukurbostan. Yani Çukurbostan benim arkamda kalıyor. Ben ana caddedeyim. O çıktığım yer Kızılelma Caddesi'ndeyim. O küçük yer caddeye çok yakın. Hep böyle küçük de olsa bodrum katı ama giren bayılıyordu. Yani ben böyle şık giyinmeyi sevdiğim evime de bakıyordum. Hep güzel yerler aldım yani. Hep değer kazandı. Ben sattım. Alan adam 50 milyon kazandı 3 ayda. 50 milyon kazandı. Ben kiraya verdim. 3 yıl oraya kiraya verdim. Kiracı dedi ben alayım. Al dedim ben satıyorum sen al. Tabii parası yoktu. Sonra bir al satçı. Onlar para kazanıyor zaten. Al satçı aldı. Ben acele ettim işte burayı almak için. Şimdi oturduğum yeri almak için. Ben seviyorum yani. İşte bu Kadıköylü arkadaşıma anlattım ya. Üst katı satılıyordu. Ama şimdi hata yaptığımı anlıyorum. Keşke alsaydım. Bak şahane bir yer olmuş. Belki 15-20 milyardır şeyleri. Yani yeri çok güzel. Yani bazen insan kaliteli bir hanımla tanışıyorsun. Üstünde güzel bir daire var. Kadın benim çayımı, kahvaltımı, kendi yemek yemiyor, kahvaltı yapmıyor. Fiziğine düşkün, bana hazırlıyor. Sen böyle bir insanın yanına arkadaş olmuşsun. Bazen insan fırsatları da o an bak yapsaydım o daireyi, burada aldım ben daireyi. Oradaki daire alsaydım hayatımın şekli değişirdi. Fakat kısmetten fazlası olmuyor. Şimdi yaşantından memnun musun? Allah'a çok. Kimseye muhtaç değilim. O en güzel şey o. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Akşamüstü böyle telefonlaşırdık arkadaşlarla. Orada güzel çay. Ben evden oraya onlara gitmezdim. Giderdik orada. Toplanırdık. Çay içerdik. Sandviç yerdik. Oyunlar oynanıyordu zaman zaman. Çalgı falan da oynanıyor. Öyle geçerdi. Oradan sonra herkes evine dağılırdı. Bazen de onun bir arkadaşım vardı işte. İçki içerdi o. Onun evine toplanırdık. Hafta sonları. Giderdik orada, yerdik, içerdik, eğlenirdik. Herkes evine giderdi. Öyle geçti günlerimiz. Hani kötü, Allah'a çok şükür kötü insanlarla hiç karşılaşmadım. Kötülüğü gördüğüm an uzaklaşmasını becerdim. Kimseyi küçümsemeden, şey yapmadan